Ben tekrar herkese hayırlı günler diliyorum. Hepinizin kandilini tebrik ediyorum. Özellikle Hindistan'dan katılan ama Houston'da olmasına rağmen Hindistanlı olduğu için Houston'dan katılan Seyit abimiz dahil hepsine özel teşekkür ediyorum. Diyalog toplantılarında da bunların çok farklı şekillerde, gerek farklı ülkelerden katılım, gerek daha farklı aktivitelerle diyaloğun pratiğini konuşmaya başlayacağız. Evet Gökhan abi. First, Professor Dr. Şerif Tekalan abi wants to congratulate everyone's Mevlid. This is a special day for us, the birth of Prophet Muhammad. This is the second meeting for our dialogue program. The first one was actually a huge participation with many participants all over the country, all over the world. And it took a lot of time to share our experiences. There is something different which actually makes many people come together and feel similar feelings around the world with many different cultures. And that is actually something needed as well. And we decided to continue with doing that once in a year or in that somewhat frequency. But now we are coming together for the second one in a more specific manner. Coming together in a smaller gathering. Bu programlar misafirlerim için söylüyorum. Sadece diyalogla ilgili program değil. Burada bu programı organize eden büyüklerimiz ve arkadaşlarımız çok değişik konularda, dünyanın çok değişik yerinde bulunan arkadaşlarımızı bilgilendirme maksadıyla, daha sonra onların fikirlerini alma maksadıyla yapılan programlar. This gathering is actually giving information about specific dialogue activities from different parts of the world to the whole community, to the whole participants in different locations, in different backgrounds and cultures. Diyalog ucu açık bir konu. Devirden devire yaklaşımlar açısından, ülkeden ülkeye, kültürden kültüre bazı farklar arz etse de temelde insanoğlunun var olduğu günden beri olmuş, devam eden ve devam edecek olan bir süreç olarak ele alınmalı. Dialogue itself is an open-ended issue, and it can differ in different societies, different cultures, different backgrounds. But when we look at it, it started with the creation of the human being, and everybody needs to have a communication and a dialogue in between. Her gün hemen her birimiz diyaloğun farklı yollarını görüyoruz, öğreniyoruz, pratik etmeye çalışıyor. Pratiğini yapmaya çalışıyoruz ve bu tecrübelerimizi de başkalarıyla, özellikle genç nesillerle paylaşmaya çalışıyoruz ki insanlığın özellikle içinde yaşadığımız dünyada her yönüyle ihtiyacı olan bir durum. Diyalog nedir? Öğrenilmesi ve bunların yollarının bulunup pratiğinin yapılması. Yeah, all of us, every one of us has having different ways of communications, experiencing different ways of dialogue ways in our lives. And these experiences has to be shared with others, especially the younger generations, because we are living in a world which needs that communication and dialogue gravely. Şu anda belki de insanlığın sıkıntısını çektiği, sadece pandemiden dolayı değil ama hemen her konuda konuşup anlaşamamadan, iyi niyetli olamamadan, birbirini tanımayınca iyi niyetli olunamıyor zaten. Problemlerin altında bu diyalogsuzluk yatıyor denilebilir genel anlamda. The problem of the world, even maybe because of the pandemic, COVID-19, and actually it's even before then, is this miscommunication or the lack of dialogue in human relations. We actually have lack of communication, lack of dialogue, lack of understanding, which results different problems in our daily lives and society. Diyaloğun belki de temelinde esasında diyalog nedir'in tam tarifini, yani kelime anlamını tam anlayamamadan da kaynaklanan bir başlangıç hataları olabiliyor. Monolog ayrı, diyalog ayrı. Yani diyalogda, monologda sadece bir kişinin konuşması ama diyalogda iki kişinin karşılıklı konuşması ve her iki tarafın da farklı fikirleri
alabilme, kabul edebilme niyetinde olması çok önemli. Of course, when we start, we have to understand the meaning of the dialogue. And it is totally different than monologue. Dialogue is a sharing activity, sharing of the ideas, feelings with the others. And it also necessitates the openness of the two parts with good intentions and with a good approach. Diyalog sadece gidip bir insanla tanışma, benim adım sanım bu, ben şunu yapıyorum, şu ülkede bulunuyorum deyip bir sefer ziyaret, bir sefer oturma, bir sefer davete gitme ile bitecek bir konu değil. Bu bir başlangıç. Ama bunun gelişmesi, devam ettirilmesi ve sonu olmayan, ucu açık bir konu olduğu için hatta tanışılan insanların veya karşılıklı diyalog yapan insanların bu aktivitelerini, bu güzelliklerini nesilleriyle birlikte diğer nesillere de aktarması gibi bir özelliği var. When we say dialogue, we should not understand to introduce ourselves, our names and backgrounds and everything. It starts with that, but it has to continue in different perspectives, in different ways, not only with us, with also maybe the new generations going to the future. Ayrıca diyalogda bulunan insanların sadece birbirini tanıması değil, her ikisinin de birbirinin çevresini, yaşam şartlarını, kendi bulundukları kültürü, dini, ülkeyi, bunları da öğrenmeleri yine diyaloğun olmazsa olmazlarından. The knowing or introducing individuals in the dialogue, although it is necessary, is not enough. They have to know each other's background, culture, society, and different aspects of their life to understand more about each individual. Yani benim tanıştığım bir insanı ben kendi akrabalarımla, çocuklarımla, arkadaşlarımla, çevrelerimle bir şekilde tanıştırmalıyım. Benim kültürel aktivitelerime, dini aktivitelerime, aile aktivitelerime bunları da davet etmeliyim. Bir bakıma bunlar da benim ve ben onların akrabaları arasında olmalıyım. Onlar da benim akrabalarım arasında olmalı. Yoksa sadece fiziki bir iki defa görüşmeyle bitecek olan bir hadise değil. Her yönüyle birbirini ileride sevebilecek, tanıyan, dertleri varsa onları da çözmeye çalışan insanlar açısından çok önemli bir aktivite. After knowing each other, the dialogue actually should go in connection of different relatives, spouses, children, other relatives, friends, the environment, and all these connections actually has to reach to understand one another in their feelings, in their understandings, in their culture and beliefs, so that these two individuals will be connected as something like relatives or real friends who can understand each other well and can help, can support emotionally, physically in different circumstances. Diyalog yapan insanlar demiyorum. Çünkü diyalog sadece bazı insanlara, bazı şahıslara münhasır bir hadise değil. Herkesin diyaloğu öğrenmesi, öncelikle insanın kendisiyle diyalog, sonra ailesiyle, çocuklarıyla, sonra en yakınlarıyla, sonra da dünyada herkesle konuşabilmesi, görüşebilmesi şeklinde ele alınması gereken bir durum diyalog. We also have to understand the dialogue in our own lives, and it has to be established in our lives as a way of life, with our spouses, with our children, with our friends, so that we can really share our feelings, our different aspects of our life, and it has to be a way of life for us. Bu çerçeveden de bakıldığında bir bakıma diyaloğun kanunları diyebileceğimiz veya diyaloğun prensipleri diyeceğimiz bazı esaslar var ki bunlar olmazsa olmaz ve bunlar zamanla, mekanla,
daha farklı özelliklerle değişmeyen özellikler ki bunlar herkesi kendi konumunda kabul etme birincisi. Starting from there, according to this framework, we have to determine the rules, the common rules, rule of thumbs of dialogue. If there should be a dialogue, these should be actually will be present there. And the first one of these rules is to accept everybody in their own position, in their own being. Yani dini, dili, kültürü, yaklaşımı, düşüncesi, kızgın, sinirli olabilir, yavaş olabilir, hızlı. Bütün bu özelliklerin hepsini kabul etmek gerekiyor. Kendi konumunda kabul derken çok geniş anlamda ele almak gerekiyor bu konuyu. When we say accepting one as it is, we have to understand his religion, his beliefs, his understanding, his culture, his character, whether he is a fast man or a slow understanding or different aspects of their character. We have to accept them as they are in their own situation. İkincisi, diyalogda ille şu özelliği olan, şu şekilde düşünen, şu şekilde statüsü olan değil ama ilgi sahası dışında kimsenin kalmayacağı şeklinde bir daire çizmek gerekiyor. When we think about dialogue, there shouldn't be any kind of necessities for this position, for this status, and for this kind of person being. But it has to be a wide circle which should include different personalities, different people, different status of people into this circle, and we have to establish this as a way of dialogue with everyone. Bu kaideler çoğaltılabilir ama ben üçüncü bir kaideyle bitiriyorum. Şunu asla unutmamak gerekir. Hiç kimsenin, diyalogla ilgilenen demiyorum. Dünyada ulaşılamayacak insan yok. Durumu, düşüncesi, statüsü ne olursa olsun. Ama bunun herkesin bir yolu var. Herkese ulaşmak için bir yol var. Bunu bilmek ve o yolları kullanmak gerekiyor. Bunlar da tabii ki zamanla gelişiyor, tecrübelerle anlaşılıyor. Buna göre bilip sabırla bu yolda devam etme ve başka gençleri de bu şekilde mutlaka uyarmak gerekiyor. We can increase the number of rules, but we are stopping at 3 by adding the third rule as this. We have to find different ways for establishing dialogue with everyone in our life. And actually that is an experience which can be obtained through time, through different experiences in our life. But it has to be a real challenge for us to overcome, and it also has to be conveyed to our new generations to establish a healthy communication and dialogue with their society and environment. Bu kısa girişten sonra esas bugünkü durumumuza geliyorum. Tabii bildiğiniz gibi özellikle son yıllarda sadece tıpta değil ama özellikle sosyal alanlar olmak üzere bütün bölümlerde eğitim öğretim yapılırken artık teori pratiğin içinde veriliyor. Yani pratik yapılıyor. Mesela tıp fakültesinde benim okuduğum yıllarda, ben 1970 yılında başladım. Teorikleri okurduk 4 yıl. Sonra pratiğe başlardık. Şimdi tıp fakültelerindeki eğitimde vakalar geliyor, hastalar geliyor. Onların üzerinden öğrenciler anatomiyi, fizyolojiyi, biyokimyayı öğrenmiş oluyorlar. Biz de bugün işte bunun farklı bir örneğini yapacağız. Yani diyaloğun teorini konuşma yerine daha önce diyalogda bulunulmuş insanlar, onlar gelmiş, biz onların yanına gitmişiz. Biz onlardan farklı şeyler öğrenmişiz. Onlar bizlerden değişik şeyleri almışlar. İşte bu örnekler üzerinden gitmiş olacağız. After with the introduction of the meaning of the dialogue and the theory of understanding the dialogue,
We will come into a different approach now, in not only in social sciences but in also technical sciences. The theory is presented with its application nowadays. Before, in Professor Dr. Şerif Tekalan's medicine education, they learn 4 years of theory. After then, they apply in different circumstances. But currently, when the theory comes, they will try to apply as soon as possible in biochemistry or physical chemistry. In every aspect of medicine, they try to strengthen the theory by its application as soon as possible. We will be doing the similar thing now to understand how dialogue happens, how it continues with different personalities, individuals, and societies and cultures all together here. Bugün işte bunlardan bir örnek. Hindistan'dan değerli misafirlerimiz. Bir misafirimiz yine Hindistan orijinli ama Amerika, Texas, Houston'da yaşıyor. Ve onların hepsini ben tanıma şansına sahip oldum. Değişik şekillerde kendileriyle konuştuk. Yani diyalog yaptık. Onlar bize sordu. Biz onlara tanıştık. Farklı şeyleri paylaştık. Ve onların o tecrübelerini müsaade ederseniz şimdi dinlemiş olacağız. In this meeting we have very important, wonderful personalities together with us. A couple of them. One of them is in Texas, Houston, and the other one is in India, I guess. And then we will discuss about how we approach to dialogue, how we apply into our lives with talking these gentlemen. Bu slide hakikaten önemli bir slide. Şundan dolayı önemli bir slide. Şöyle İngilizceyi de herhalde şimdi daha rahat görünüyordur, öyle tahmin ediyorum. Evet. Herkes bu aşağı yukarı benim tıp kongreleri dahil gittiğim her kongrede başladığım bir slide. İngilizcesi var zaten. You can see also at the site in English. Herkes bu misafirhaneye uğrar ve bir iz bırakır gider. Bu izler arasında öyleleri var ki onları zaman ve asırlar aşındıramaz. Bu diyalogda da geçerli, başka hemen her konuda da geçerli. Her insan için geçerli. Öyle izler de vardır ki yürüyenle birlikte kaybolur, en küçük belirti dahi kalmaz. Yani sanki bir cansız gibi yaşar. Sanki bir bitki gibi diyemiyorum ona, çünkü onların da farklı özellikleri, güzellikleri var. İz vardır ki arkadan gelen yol der, şehrat der, tutar gider. İz vardır ki patikadan, dağ yolundan da beter. İz vardır ki ona yüzler sürülür, gözyaşı dökülür. İz vardır ki ona da, onu bırakana da lanet okunur. Yolcu arkanda nasıl bir iz bırakmayı kararlaştırdın? Bu da hakikaten bu yönüyle farklı bir yaklaşım diye düşünüyorum ve bizim kendi konumuza geliyoruz. Şimdi müsaade ederseniz. Şerif Ali abi, telefondan bağlananlar olabilir. Büyütmeyi rica ettiler. Evet. Evet BEHZAT abi, KUMAR abinin İngilizce bir kısaca özetleyebilirsen geçmişini. All right, so we have Mr. QMAR AGHA with us today. He is one of India's most prominent commentators on foreign policy, security, and society. He is a regular contributor to the BBC, DW, Voice of America, and several other national and international media outlets. He is currently working on a project of the Institute for Social Democracy to analyze the state of religious and cultural diversity in South Asia. KUMAR abi Hindistan'ın meşhur, tanınan gazetecilerinden birisi. Özellikle dış politika, güvenlik ve sosyal konularda yazı yazan, BBC'de, Deutsche Welle'de, Voice of America'da ulusal ve uluslararası birçok medya kuruluşlarına
halen yazan, konuşan bir insan. Şu anda da kendisi sosyal demokrasi, onun dışında dinin çok farklı şekillerdeki özellikleri ve kültürel farklılıklar, özellikle Güney Asya'da olmak üzere yazılar yazan bir abimiz. Kamar abinin bu fotoğrafı 2018'de Kırgızistan'ı ziyaretlerinde gördüğünüz gibi oradaki okullarımızı ziyaret etmişler. Herhalde oradaki sınıflardan birinde Kamar abi onlara İngilizce balli şeyler anlatmış. Efendim, New York'taki bir toplantıya gelmişlerdi. Gazeteciler Yazarlar Vakfı'nın bir toplantısına. Gördüğünüz gibi BEHZAT burada. O zaman biraz zayıfmış. Şimdi de zayıf tabii. Kamar abi burada. Yanında Gandhi'nin torunu. Neydi adı Gandhi'nin torununun? Gandhi. Evet. Yanındaki de Kaan kardeşimiz. Onlarla birlikte gelmişlerdi. Beraber olmuştuk o toplantıda da. Daha sonra kendileri değişik ziyaretlerde bulunmuşlardı. Daha sonra oradan Hoca Efendi'nin yanına gelmişlerdi. Gördüğünüz gibi karşılaşmalarda bu şekildeki sarılma durumları Hoca Efendi'nin karşılaması. I'm grateful to Dr. Şerif and other participants in this dialogue, and I'm grateful for all of you to invite me to speak on this occasion, where such important persons are listening. It's a great occasion, Dialogue, great deal have already, spoken about the dialogue, the different types of dialogue and different situations in dialogue are taking place, the necessity of dialogue, especially, in establishing peace and harmony within the society and within the region. I've already been taking care of it. My previous speaker, yes. So, now we have a different problem. Başta Dr. Şerif abi olmak üzere bütün katılımcılara teşekkür etmek istiyorum. Diyaloğun önemi hakkında ben uzun zamandır konuşmalar yapıyorum. Benim televizyondaki programlarda da bahsediyorum ve tabii herhangi bir toplumda barışı oluşturabilmek için, sağlanabilmek için diyalog çok önemli. Dialogue has to be based on, logic. Dialogue for the sake of dialogue doesn't help. We have seen number of times, people were involved in dialogue. We were also involved. That continued for days and months, and nothing came out of it. So because it was not based on logic or facts and figures, So therefore, it has to be very logical, and to the point. That is very important. Diyalog sadece diyalog yapmak için, yani bir program yapmak için olmamalı diyor. Diyalogun bir önemli, yani mantık üzerinde yapılan bir faaliyet olması lazım. Çok daha önceden belirlenmiş gündem üzerinde konuşulmalı, mantık üzerinde konuşulmalı. First of all, we have to develop understanding among the people, with whom you are having a dialogue, as somebody has just mentioned, that they should accept as it is, and respect for the other person or other country or other faith, person coming from different faith. So these are very important ingredients. In India, we have a dialogue foundation, Dialogue Foundation, which is working very hard to establish dialogue with different societies and different people, interfaith dialogues, as well as within the society. We have a very successful model, and we have introduced a course. In fact, FATMİ is looking after that course, Large number of students are taking part in this course. Besides this, some of the students participant in this course are from other countries as well. So that is going on, Diyalog için diyaloğa giren insanların birbirini tanıması çok önemli ve birbirine saygı duyması çok önemli. Kamar abi kendisi Hindistan'daki bizim
Diyalog Vakfımızın başkanı olarak bizim Diyalog Vakfı'ndan da bahsediyor. Diyor, In Dialogue Foundation çok önemli işler yapıyor Hindistan'da. Çok başarılı bir şekilde faaliyetler gösteriyor. Özellikle bizim bir sertifika kursumuz var, diyalog çalışmalar sertifika kursu. Onunla ilgili bahsediyor. Hindistan'ın farklı köşelerden öğrencilerimiz var. Aynı zamanda yurt dışından da bazı öğrencilerimiz var. Besides this, we have developed a model, whereby people come from different faiths, different organizations, different sections of the society, with whom we have continuously, talking to them and discussing their problems, taking forward. And we have got a very good response so far. The dialogue, we are part of the basically, the global setup which is established by the Hujjatul Gulen movement, which is a part of it, So idea is to also tell them, about the movement and how it is progressing, how it is involved in promoting peace and stability at the global level, particularly among the Muslim countries. And these are the things, which we keep informing them. And it is generally appreciated. We have seen, appreciated by the people, especially, the work carried out by the organization or by the movement. It's not an organization; it's a movement where all sorts of a large number of people have joined it. So a very positive response are coming in this movement. Hindistan'daki bizim Diyalog Vakfı'nın modeli çok başarılı bir model diyor. Hindistan'daki faaliyetlerimiz çok oturmuş. Hindistan'ın hem halk tarafından hem hükümet devlet tarafından saygı duyulan, takdir edilen faaliyetlerimiz var diyor. Tabii bu faaliyetleri yaparken biz ilhamımızı hizmet hareketinden alıyoruz. Hoca Efendi'nin fikirlerinden alıyoruz. Dialogue is basically part of the democratic society. In a democratic setup, it becomes easy to have dialogue. We have a democratic setup in India. We are very lucky, and we have some problems as well. But problem comes in those societies where there is no democracy or rule of law. The problem comes, and we have seen this problem in number of Islamic states, or in Africa, where states are collapsing in the absence of dialogue, in the absence of and peace has become victim. Instability is taking place, violence is taking place, no dialogue is taking place. So that is a very major concern. And in our region where we are living, we have seen this problem, especially now in Afghanistan, what is happening. All of you are fully aware of that. I don't want to go in detail, but there is no dialogue, there is no peace. Peace is becoming a major victim, a major sufferer in that. Demokratik toplumların önemli bir parçasıdır diyalog diyor. Hindistan'da yani problemlerle birlikte bir demokratik hükümeti var, bir devleti var ve şanslıyız ki Hindistan'da diyalog kültürü var ve o yüzden bizim diyalog faaliyetlerimiz Hindistan'da başarılı bir şekilde gidiyor. Diyalog olmayan toplumlarda demokrasi de olmuyor. Görüyoruz özellikle Orta Doğu'daki ülkelerde diyalog olmadığı için demokrasiler nasıl yani demokrasi oturmuyor ve en son Afganistan'da bunun örneğini gördük. Yani hiç diyalog olmayan bir ülke ve şu an oradaki durumunu biliyoruz. Hepimiz takip ediyoruz. For dialogue, the basic essential, you have to have a free media. You have to have a channels, free newspaper, magazines, you can
contact wider audience, you know, and you can get back the feedback also, you know, and that's how the dialogue continues, you know. We are living in an age of internet, so a lot of facilities are there, you know. Now 24-hour dialogues are going on in WhatsApp and other social media. That is a very important tool, you know, at the moment, you know. Or besides this, you know, new communication systems which have emerged like Zoom or other platforms, you know, where we can meet with large number of people from different countries as we are having it today. So that is I think has made the dialogue much simpler and easier to reach wider people in different countries. Diyalog için özgür medyanın olması çok önemli. Özgür medya olmadığı yerlerde diyalogda olmuyor. Şimdi çıkan yeni teknolojilerden dolayı yüzünden biz bir ülkede oturup dünyanın her tarafta yaşayan insanlarla irtibata geçebiliyoruz. Onlarla toplantı yapabiliyoruz. Tıpkı bu toplantı olduğu gibi. Yani internetin bir çağdaş dünyada yaşıyoruz. İnternet çok yaygın ve internet olduğundan dolayı 24 saat insanlar birbiriyle diyalogda olabiliyorlar. Birbirini anlayabiliyorlar. Birbiriyle ilgili bilgi toplayabiliyorlar. Bilgi edinebiliyorlar. Ve o yüzden farklı bir dönemdeyiz bir insan olarak biz. Dialogue, you know, I have a good experience, you know, ever since I joined the Hizmet movement. I become part of it. I have traveled to different countries, met a large number of people, and where I have also learned many things, you know, and especially the importance of dialogue, importance of communication in one's life. That is, besides this, you know, the dialogue which is ongoing dialogue which is going on within the Hizmet movement, the problems the movement which is facing and other things, you know. So it provides a platform, the movement provides a very wide platform for everybody to come and discuss and sort out the problems, you know, various problems facing the society. So that is very important, you know, I believe. So. Hizmetin içinde hizmetle beraber çok iyi tecrübeler edindim yıllarca. Hizmetle beraber hizmetin farklı kurumlarını ziyaret ettim dünyanın farklı yerlerinde. Ve hizmetten diyaloğun önemini de öğrendim, daha iyi anladım. Hizmetin modeli hepimizi, bizim problemlerimizi diyalogla çözmeyi sevk ediyor. Bizi problemlerimizi diyalogla çözelim diyor. Bunun çok güzel bir örneği var hizmet hareketi. The movement, the Hizmet movement, the best thing in Hizmet movement, you know, it promotes, is striving to establish an enlightened society. That is a very important, and that society is possible by, you know, promoting education, by promoting knowledge-based society and knowledge, you know, that is the best aspect of this, I believe, you know. And then second thing, it also encourages people to have dialogue even with your adversaries. We have learned it from Hojafandi himself, his meeting with the Israeli leaders, or rabbis, or his meeting with the Pope John Paul, or his meeting with other religious leaders, you know. That indicates, you know, that you should continue to talk, you know, even if you have differences with them on certain issues, you know, by talking to them, by interacting with them, you know, you can solve out a lot of your problems and you can learn from their experiences as well. So that is very important aspect of this movement. You know, I had a meeting with Hojafandi in Pennsylvania when I was there. I met him for 2-3 days continuously, and I have listened his lectures also. So I was greatly impressed with him. And not only me, you know, the literature which is available
in almost all the languages, and that we have is available in most of the important libraries in India as well, you know. So a lot of people are taking interest now in the movements itself. Hizmet hareketinin en önemli ve en iyi şey bir aydınlanmış bir sosyal hareketi olması. Hizmetin en önemli şeylerden birisi de eğitime önem vermesi, eğitimi önemsemesi. Ve ondan dolayı da, eğitimden dolayı da, ilimden dolayı da hizmet hareketi dünyanın farklı yerlerini aydınlatıyor. İkincisi ise diyaloğa önem vermesi hizmet hareketinin. Yani Hoca Efendi hizmet hareketi bize bizim problemlerimize rağmen birbirimizi saygı göstermeyi öğretiyor. Biz bunu Hoca Efendi'nin hayatında gördük. Farklı kesimlerde, yani bazı sıkıntılar olsa da, onlarla bazı konularda anlamazsa da onlarla bir diyaloğa girmekten çekinmiyor. Herkesle diyaloğa giriyor. Ben bizzat Hoca Efendi ile birkaç kere görüştüm. Onun konuşmalarını, sohbetlerini dinledim ve aynı zamanda kitaplarını okudum. Ve bunlara sadece ben değil, dünyanın farklı yerlerinde, Hindistan dahil herkes onun kitaplarından istifade ediyor. I was greatly impressed with his personality, his vision, his thought, you know, and I found him extremely humble, and the way he received us and all of us, you know, were there and talked to us, so give us time, you know. I'm very grateful to him, you know. And there are a lot of things to be talked, you know. This is a topic one can go on speaking, you know. I think I'll stop here, and if there is any question, I'll take it up, you know, further later. Hoca Efendi ile görüştüğümde ondan çok ilham aldım. Çok mütevazi biri olduğunu fark ettim. Ve gerçekten bir aydının karşısında oturduğumu, bir alimin karşısında oturduğumu anladım. Yani bunlardan çok bahsedilebilir, çok fazla şey söylenebilir. Ama ben burada artık durmak istiyorum ve sizin sorularınız varsa onu almak isterim. I just want to say one thing. I personally found him a modern day Sufi who has adopted all the good things which Sufi saints are promoting, plus the modern thinking, science and technology. This combination is great in him. And this is what the Hizmet movement is promoting. That's how the enlightened society would be established. Thank you very much. Son olarak şunu da eklemek isterim. Hoca Efendi'yi bir modern Sufi olarak gördüm. Yani eski Sufilerin o manevi şeyleri de var, unsurları da var Hoca Efendi'nin içinde. Aynı zamanda modern insanın, bir modern Müslümanın da özellikleri var. Yani bilimi önemsemesi ve eğitim konusunda da Hoca Efendi'nin katkıları çok önemli. Bununla ben sözümü bitirmek istiyorum. Qamar abi, there is a question for you. So he's asking, when you first met Hoca Efendi, what was your feeling? What came to your mind as you had a perception about him, you had an impression about him, but when you met him, did that meet your perception and imagination about him, or did you find something different? No, I have read a lot about him before meeting, you know. So I knew something about his personality. I knew something about the movement, and I have participated. But you know, I was a little nervous when I went to him, you know. But he made me feel free or feel calm down in a second, you know. I found him extremely humble, you know, which I thought, you know,
I didn't know what to talk to him, how to talk to him, how to start. But he made me very easy. All of us, FATMİ was there also, you know, and that was something great, you know. And then we had a conversation. We have talked to him, you know, on different subjects. He explained many things about the movement, many things about us. He asked about India. He asked about certain thing with me also, you know, especially when I brought the topic of some movements in India during medieval period and post-medieval period. He took keen interest, and he has the knowledge of that movement. You know, he knew this thing. He knew about Gandhi also. He knew about the other things. You know, he has a vast knowledge about India. He knew India in the south subcontinent. I was greatly impressed with this, you know, and that's how the conversation began. The next day again, you know, when I met with him, we had a talk with him. He explained many things about. Then I also attended his morning lectures. I think 2 or 3 times, you know. He's dealing with the students, and he's talking, giving lectures on different aspects of the Islam. That was very enlightened. So a person of his stature, and he was so humble, I can't tell. Ben Hoca Efendi ile ilk görüştüğümde çok heyecanlıydım diyor. Fakat Hoca Efendi beni çok kısa bir sürede sakinleştirdi. Çok mütevazi olduğunu fark ettim. Mütevazi olduğunu gördüm. Hizmetle ilgili birçok şeyden bahsetti. Hindistan'la ilgili birçok soru sordu. Ben Hindistan'daki bazı sosyal hareketlerden bahsettim kendisine ve Gandhi'den bahsettim. Ve gördüm ki Hoca Efendi Hindistan'la ilgili zaten birçok şey biliyor. Benim bahsettiklerimden haberdar daha önceden zaten. Ben ertesi gün yani Hoca Efendi Kamer Bey birkaç gün kalmıştı kampta. Ben ertesi gün tekrar Hoca Efendi ile görüştüm. Ve o gün onu kendi ders yaparken gördüm, sabah dersinde gördüm. İşte İslam'ın farklı konuları anlatıyordu kendi öğrencilerine. Ben onlara da şahit oldum. Ve dediğim gibi çok mütevazi olduğunu gördüm. I also, during the discussion, the Khilafat movement also came up. In India, you know, India at that time, the Khilafat movement was very powerful, and Mahatma Gandhi was one of the person, you know, along with other leaders of the national movement, were supporting it. So he knew about it, and I explained it to him in details, you know, how the movement went off and what is happening, and the Khilafat house, which is still existing in Bombay, with the Khilafat. So all these things, you know, he has a great knowledge of India, I must say. And his interest was in great deal. He very keen to know about India, Indian society, how it is developing, concern about its development. That was the you don't expect from a religious person to dwell in this aspect of the other aspects of the society. That was very important. So he knew that. Hilafet movement, Hilafet hareketi Hindistan'da yani Osmanlı İmparatorluğu çöktüğünde Hindistan'da yani son yıllarında Osmanlı hilafetin son yıllarında Hindistan'da bir hilafet hareketi başlamıştı ve Gandhi ve diğer önemli Hindistan liderleri o hareketin destekçilerden idi. Ve diyor ben Hoca Efendi'ye bu hilafet hareketinden de bahsettim. Hoca Efendi biliyordu, ondan haberdar idi ve Hindistan'ın Bombay şehrinde hilafet evi olarak bir bina var. Ondan da haberdar kendisi. Diyor yani ben
bir dini liderin, bir alimin, yani dini alimin bu kadar sosyal şeylerden haberdar olduğunu düşünmüyordum. Fakat Hoca Efendi beni şaşırttı bu konuda ve çok da aynı zamanda mütevazi olduğunu gördüm. Bunu tekrar biliyor. Yes, BEHZAT abi, you can summarize in English first. Mr. Sudheendra Kulkarni served as an aide to India's former Prime Minister, Atal Bihari Vajpayee. He is an independent socio-political activist wedded to Gandhian philosophy. He is the author of Music of the Spinning Wheel, Mahatma Gandhi's Manifesto for the Internet Age. He has been engaged in interfaith dialogue activities in India and abroad. He is the founder of the Forum for a New South Asia, powered by India-Pakistan-China cooperation. SUDHEENDRA KULKARNİ bundan herhalde birkaç önceki başbakanın danışmanlarından. Kendisi Gandhi felsefesinin sosyo-politikal bağımsız aktivistlerinden birisi. Kırık Çıkrık Müziği kitabının yazarı aynı zamanda. Gandhi'nin düşüncelerini çok değişik yerlerde güzel bir şekilde anlatmış. Aynı zamanda dinler arası diyaloğu aktif olarak hem Hindistan'da hem de dışarıda anlatan birisi. Aynı zamanda Güney Asya'daki Pakistan, Çin ve Hindistan'ın içinde olduğu bir forumun da kurucusu Kulkarnî abi. Kulkarnî abi tabii Hoca Efendi 2 defa geldi ve döndükten sonra da bu ziyaretinden döndükten sonra çok güzel kitap yazdı hakikaten, makale yazdı ve çok değişik yerlerde yayınlandı bu makalesi. Evet, Kulkarnî abi buyurun. Over to you, Kulkarnî abi. Yeah. Assalamu alaikum to one and all. Thank you, Professor Şerif Ali Tekalan, for inviting me to participate in this dialogue, a dialogue on dialogue. It's an honor and also an opportunity to reconnect with all my old friends in the Hizmet movement. And I'm especially happy to see my young dear friend BEHZAT, who is the force behind the In Dialogue Foundation. In Dialogue, the very name suggests that it's about dialogue, and it's about dialogue amongst Indians. Yes, Kulkarnî abi. BEHZAT abi seni dinlendiriyoruz. Gökhan abi, yes. You can continue, Gökhan abi. İlk önce en eski dostlarla bir araya gelmekten çok mutluluk. Dostlar hep beraber olmak çok güzel. Özellikle FATMİ abi görmüş oldum. O foundation'ın adı da esasında birçok şeyi ifade ediyor. In Dialog, Hindistan'da diyalog temsilcisi olarak ismiyle müsemma bir kurum. I cannot open my comments without paying my most respectful tribute to Hoca Efendi Fethullah. He's truly a great teacher of humanity. I had the privilege of meeting him in Pennsylvania a few years ago. And that is when I first met Professor Şerif Ali. For me, it was a kind of a pilgrimage because I was going to meet one of the great spiritual leaders of our times. Hoca Efendi ile yani ilk konuşmama başlarken ben kalbimin içinden Hoca Efendi'ye selam vermek istiyorum, saygı sunmak istiyorum. Öylece ben konuşmamı başlatmak istiyorum. Ben Hoca Efendi'nin yanına gittiğimde o benim hacca gitme gibi bir şeydi. Yani ben o şekilde çünkü Hoca Efendi biliyoruz ki Hoca Efendi bu dönemin en önemli manevi liderlerden biri. I must also, right at the beginning, express my huge appreciation for volunteers of the Hizmet movement. It's a remarkable movement in the world.
followers of Fethullah Gulen, and in spite of facing enormous obstacles, persecution, they have not lost the battle. I have met many volunteers in India and abroad, and I really salute their courage and their commitment to the values and concerns and principles that Hoja Effendi Fethullah Gulen has been spreading all over the world. Hizmet hareketini takdir etmek istiyorum. Bütün zulümlerine rağmen, her şeye rağmen, yani bu süreçte görülen zulümlerine rağmen hiç kaybetmediler. Kendi yolunda devam ettiler. Ben hem Hindistan'da hem dünyanın farklı yerlerinde hizmet hareketine mensup insanlarla tanıştım, onları gördüm. Ve her şeye rağmen kendi değerlerden vazgeçmediler. Yoluna devam etti. Fethullah Gulen's two precious gifts to humankind are dialogue and hizmet, that is service. In India, we call it seva, service of humankind. The two are interrelated. Dialogue is also service, and service of humanity cannot be conducted without dialogue and communication with the best of intentions, the best of feelings, and the best of deeds. Hoca Efendi'nin dünyaya sunduğu, verdiği iki çok önemli hediyedir diyalog ve hizmet. Hizmeti Hindistan'da biz seva diyoruz. Ya da Urduca'da hizmet diyoruz. İkisi de diyalog ve hizmet birbiriyle bağlı şeylerdir. Diyalog olmadan hizmet olmaz. Ve hizmeti yapmak isterseniz de diyalogu kullanmanız lazım. Diyalog da çok önemli bir. In most Indian languages, the word for dialogue is samvad. It's a Sanskrit word. To know the true meaning of this word samvad, we have to make use of two other related words. One is vad and the other is vivad. And I would like to explain the connectedness between vad, vivad, and samvad by taking a minute. Vad means argument. Vivad means dispute. Arguments are, of course, necessary. They are very important and inescapable part of life. One has to argue one's point of view. But if that argument is not conducted with the right intention, for the right purpose, in the right manner, then it leads to vivad, that is dispute. So in order to prevent argument from becoming a dispute and the dispute becoming a conflict, what we need is samvad, that is dialogue. Hindistan'ın dillerinde diyaloğun diyaloğun Sanskritçesi, Hintçesi samvaddır. Samvad iki kelime, yani bu Sanskritçe kelimesi. Samvad kelimesi iki ayrı kelimeden oluşuyor. Birisi vad, diğeri de vivad. Ben bu iki kelimeyi anlatmak isterim. Vad, birbiriyle konuşmak demek. Yani birbiriyle belli bir konuda konuşmak demek. Ve vivad da çatışmak demek. Şimdi diyor, eğer vad, yani birbiriyle konuşmamız eğer iyi bir şekilde, iyi bir ortamda, samimi bir şekilde yapılmazsa, o da vivada yol açıyor. Vivad yani çatışmayı yol açıyor. Ve o yüzden
Bu iki konuşmasın ve bir çatışma olduğu zaman da daha ileride bu savaş halinde alabilir. O yüzden ikisi de bir arada olup samvad yapmamız lazım. Yani diyalog yapmamız lazım. In samvad, there is a one half word that is sama. In Sanskrit, sama means to be together. Not just be together, but be together on an equal basis. That is, if I'm having a dialogue with you, I have to regard you as my equal. I cannot talk down at you, nor can I allow you to talk down at me. Samvad'ın bir parçası var. Sama. O da birlikte olmak demek. Ve birlikte olmamız için de birbirini eşit görmemiz lazım. Eşit görmediğimiz zaman da samvad olmuyor, yani diyalog olmuyor. Ve diyalog yaparken, samvad yaparken yani kimse kimseye bağırmaz, yani ona küçük görmez, hor görmememiz lazım. Most of the problems in our world today arise out of a belief that we are superior to others. Our religion is superior to others. Our culture is superior to others. Our nation is superior to others. And this leads to intolerance. Intolerance leads to disrespect. And disrespect leads to conflict. Therefore, the world needs dialogue in all spheres of life, especially in the religious spheres, but also in politics, in culture, in education, and so on. Dünyanın birçok problemi aslında şundan kaynaklanıyor. Kendimizi diğerlerden daha üstün görmemizden dolayı dünyanın birçok problemi kaynaklanıyor. Biz kendi dinimizi, milletimizi, ülkemizi daha üstün görmeye başladığımız zaman böyle problemler çıkıyor. Ve böyle problemler çıkınca da birbirimizi tolere etmemeye başlıyoruz. Saygı duymamaya başlıyoruz. Ve böyle olunca da çatışma çıkıyor, savaş çıkıyor. Diyalog sadece bize kendi toplumumuzda değil, her alanda lazım. Siyasette lazım, eğitimde lazım, okullarda lazım. Bütün her alanda, hayatımızın bütün alanlarda diyalog lazım. Dialogue conducted in the right spirit, that is on the basis of equality, it produces two very positive outcomes. One is understanding, the other is humility. When I have a dialogue with someone I do not know, and even if, as was mentioned by the previous speaker, even if that person is my adversary, I begin to understand that other's point of view. And if there is something positive or good in that point of view, I accept it. And in the process, I become humble. I begin to know that I do not have all the knowledge, all the wisdom. There are many other cultures, many other religions, many other peoples of different countries who also have a lot of wisdom, a lot of knowledge. And understanding this inculcates humility in me. I become humble. My previous speaker, QMAR AGHA, mentioned that Fethullah Gülen is an extremely humble person. I think that humbleness, that humility comes from this deep respect for all the religions of the world, all the humanitarian, humanistic philosophies of the world. And a great teacher is always a humble person. Diyalog, birbirimizi eşit gördüğümüz zaman ancak mümkün olabiliyor. Biz
bizim tam da anlaşamadığımız insanlarla beraber bile otursak ve onu eğer eşit görsek, o zaman ondan da bir şeyleri öğrenebiliyoruz. Ya da onunla konuştuğumuz zaman ondan da güzel bir şey olduğunu görüyoruz. Onların güzel değerlerinden istifade edebiliyoruz. Fakat eşit görmediğimiz zaman bu olmuyor. Benden önce konuşan Ömer Ağa Bey, Hoca Efendi'nin çok mütevazi bir insan olduğunu bahsetti. Ben de aynı kanattayım. Hoca Efendi diyaloğa girdiği bütün insanlara, herkese, bütün millete, ülkeye, dindeki insanlara, din mensuplarına hepsini eşit görüyor. Ve ondan dolayı onlarla iyi anlaşabiliyor ve ondan dolayı da mütevazi oluyor. Yani herkesi eşit görmek bizi onlardan istifade etmeyi, bizim için onlardan istifade etmeyi yollarını açıyor ve o yüzden bizi mütevazi yapıyor. When I met Fethullah Gülen, I understood that he is the representative of the best of Islam. He's an Islamic scholar, he's an Islamic preacher, but he preaches and he spreads what is the best in Islam. And therefore, someone like me, I'm a Hindu. When I meet him, I get to know what true Islam is. Similarly, when others meet me, I should also bring out the best in my religion so that they develop respect in me and my religion. And this is the way we can create a world of harmony and peace. Hoca Efendi, İslam'ın en iyi yüzünü bizi gösteriyor. Hoca Efendi İslam'ın en iyi yüzünü temsil ediyor diyor. Ben kendisi bir İslam alimidir. Fakat kendi hayatında ve derslerinde, kendi anlattıklarında İslam'ın en iyi yüzünü dünyayı gösteriyor. Ben bir Hinduyum ve onunla görüştüğüm zaman İslam'ın en iyi yüzünü gördüm. Ve aynı şekilde ben bir Hindu olarak bir Müslümanla görüştüğümde ya da başka dine mensup insanlarla görüştüğümde kendi dinimi en iyi şekilde temsil etmeliyim. Kendi dinimin en iyi yüzünü herkese göstermeliyim ki biz birbirimizi iyi anlayalım, birbirimizi saygı duyalım. This kind of dialogue has become extremely necessary and important in today's world, including in my own country, India, and in the neighborhood of India. Because we see that India, which is a multi-religious country where people of almost all religions in the world live, unfortunately, in recent years, a certain kind of fanaticism, intolerance, and bigotry has spread. And minorities, including Muslims, are made to feel insecure. Their rights have been constricted. And as a Hindu, as an Indian, I feel very pained. I feel very disturbed by seeing this. And as a Hindu and as an Indian, it becomes my duty to ensure that I fight for the universal values of equality, of equal rights, and dignity of human beings for all without any discrimination. Bu tür diyalog çok önemli. Biz bunu Hindistan'da da görüyoruz. Bu tür diyaloğun önemi Hindistan'da da görüyoruz. Aynı şekilde dünyanın farklı yerlerinde görüyoruz. Hindistan bir
çok çeşitli insanların yaşadığı bir ülkedir. Bir multicultural bir ülkedir. Hindistan'da tüm dine mensup insanlar yaşıyor. Ve fakat maalesef son günlerde Hindistan'da tolerans azalıyor, barnazlığı yükseliyor ve bir Hindu olarak, bir Hindistanlı olarak ben bundan çok rahatsız oluyorum ve kendime bir görev görüyorum. Buna karşı çıkmaya bir görev görüyorum. Herkesin hakkı için mücadele etmeye bir insanlık görev olarak görüyorum. Ve o yüzden diyalog çok ama çok önemli. This is not the Hinduism that was upheld by Mahatma Gandhi and other great saints of India. Hinduism teaches us to respect every other religion and to take what is good in all religions. The Rig Veda, one of the oldest spiritual scriptures in the world, says, "May noble thoughts come to me from all directions. Irrespective of wherever they come from, I should accept them." And it is India's good fortune that not only Hinduism, but Christianity, Islam, Buddhism, Jainism, Zoroastrianism, all have found a place in India, and we must make sure that India remains home to all the people of all religions and all cultures. Şu an Hindistan'da gördüğümüz süreç, durum gerçek Hinduizmi temsil etmiyor. Hinduizmin en önemli kitaplardan biri Rig Veda. O da şöyle diyor, güzel fikirler her yerden gelsin. Yani Hinduizm bizi bunu öğretiyor. Gerçek Hinduizmi bize Gandhi öğretti ve onun gibi birçok insan öğretti. Hindistan'da bütün dinler yerlerini buldular. İslam, Sihizm, Hristiyanlık, Yahudilik, tüm dinler Hindistan'da yerlerini buldular. Barışçıl bir şekilde Hindistan'da yaşadılar. Ve Hindistan'ın o şekilde kalması için biz her türlü mücadelemizi vermemiz lazım. Ve ben onu yapmaya hazırım. I will conclude by mentioning the importance of dialogue in one very important sphere for world peace and a peace of universal brotherhood. India today needs dialogue with its neighbors for peace, for cooperation, especially with our two large neighbors. One is Pakistan, the other is China. Unfortunately, India's relations with Pakistan and India's relations with China are not very smooth today. And as a result, some very serious problems have arisen. And if these problems are not resolved peacefully, they can give rise to bigger problems. And hence, my appeal to friends in the Hizmet movement, many of you are from Turkey, I request you and I appeal to you to do whatever you can to contribute to better dialogue between India and Pakistan, India and China. At the same time, I would also like to mention the very important need for dialogue between the United States of America and China. A new Cold War is beginning between these two powers, and unless we stop this Cold War could become a hot war, which can be extremely destructive. I know that many volunteers of the Hizmet movement today are in the United States. We all should promote dialogue
between the people of America and China, as well as the governments of America and China. Hindistan'a diyalog çok lazım şu an. Hindistan'da özellikle Hindistan ve Pakistan ve Hindistan-Çin ilişkisi şu an çok kötü durumda. Bu iki ülke Hindistan'ın yani komşuları ve maalesef bu ülkelerle bizim ilişkimiz kötü ve ondan dolayı birçok problemler ortaya çıktı. Biz bu problemleri şimdiden halletmesek, bitirmesek bu daha büyük problemlere yol açabilir. Ve o yüzden ben hizmet hareketine bağlı insanlara, hizmet mensuplarına şöyle bir ricada bulunmak istiyorum. Siz elinizden gelen her şeyi yapın ki Hindistan-Pakistan diyaloğu ve Hindistan-Çin diyaloğu olsun. Bu ülkeler birbiriyle otursunlar, kendi problemlerini çözsünler. Aynı zamanda Amerika ve Çin ilişkisi bir soğuk savaşı gibi bir durum var. Ve bu problemin de bitmesi lazım. Bitmediği zaman yine çok büyük problemler ortaya çıkabilir. Ben biliyorum ki hizmet hareketine bağlı insanlar Amerika'da yaşıyorlar. Ve onlardan şöyle bir ricada bulunmak istiyorum. Elinizden geleni her şeyi bu problemleri çözmek için yapın. Çünkü bu çok önemli dünya barışı için. My very last words, friends, there is no military solution to any problem in the world, whereas sincere, honest dialogue can solve any problem. With these words, I conclude my thoughts, and I once again pay my most respectful tribute to Hoca Effendi Fethullah Gülen, and I convey my very best wishes to the Hizmet movement. Thank you very much. Herhangi bir sorunun çözümü askeri yollardan gelmez. Ancak diyalog bir çözümü olabilir. Diyalog bir çözüm sunabilir. Ben bu sözlerle konuşmamı bitirmek istiyorum ve bitirirken tekrardan Hoca Efendi'ye saygı duymak istiyorum ve bütün katılımcılara teşekkür etmek istiyorum. Seyit abi Hindistanlı, bundan 51 veya 52 yıl önce Amerika'ya gelmiş. İlk gelişlerini anlatmıştı bana Nilüfer ablayla. İlk gelişleri herhalde Tulsa'ya gelmişlerdi hatırladığım kadarıyla. Maden mühendisi kendileri. Ve orada master yapmış. Master yaparken çektikleri sıkıntıları, Nilüfer ablanın bilmediği halde kuaförlüğü öğrenmesi, en azından aileye katkı sağlaması. Daha sonra tabii çocuklara meydana gelmiş. 2 doktor, bir avukat, 3 tane oğlu var Seyit abinin. Seyit abi ben Houston'a gelmeden önce Türkiye'ye arkadaşlarımızla birlikte gitmiş. Hizmeti oralarda görmüş. Sonra biz Houston'da tanıştık kendisiyle. Geçen toplantıda hatırlarsanız Kansas'a gittiğimizi, orada bizim Bünyamin'in yaşlı bir teyzeyi evine aldığını gayet iyi hatırlıyorsunuz. Uzun uzun anlatmıştık. Onu da o zaman gidip evinde ziyaret etmiştik Seyit abiyle birlikte biz. Burası bizim kültür merkezimiz. Kültür merkezinde arkadaşlarla beraber olduk. Gençlerle beraber olduk. Oradaki milletvekillerini ziyaret ettik. Ailelerin evlerinde kahvaltı yaptık. Yemekler yedik. Gördüğünüz gibi işte geçen sefer anlattığımız, şu anda vefat etmiş olan, Allah rahmet eylesin, Dolores teyze bu. Onu evinde ziyaret etmiştik. Ve döndükten sonra şunu demişti Seyit abi. Dedik hizmet hareketini ben eğitim hareketi olarak hep duydum. Türkiye'ye gittiğimizde de okulları gördük. Bu yönüyle çok beğenmiştim de eğitim hareketinin aynı zamanda bir insanlık hareketi olduğunu Kansas'ta daha farklı bir şekilde gördüm diye bunu her seferinde her yerde anlatmıştı. Allah şifalar versin hem kendisinin hem de Nilüfer ablanın ciddi ameliyatlar oldu. Şu anda da yeni iyileşiyor her ikisi de. Onlara Allah şifalar versin diyoruz.
Ne zaman neyimiz olsa her zaman Seyit abi gelir. Sağ olsun, aynen deminki bizim Kulkarnı abiler gibi, KUMAR abilerimiz gibi, BEHZAT abimiz gibi diyaloğunun çok farklı güzelliklerinden birini gösterir sağ olsun abimiz. Yes, Seyit abi, it is your turn. And I explained a little bit. I summarized your CV. I summarized your son's position, and then also your illnesses. And also I wanted from our brothers some dua for you, for Nilüfer abla. Say please to her also our dua, inshallah. She can say also something about the dialogue to our brothers if she can. Yes, Said abi. Inshallah. This is your turn. Inshallah. Thank you very much. Assalamu alaikum. And good morning here and good evening in India, perhaps. And I'm really thankful for this invitation to join this dialogue and this talk. First of all, I'm quite impressed and thankful to Brother Sharif Ali to organize this discussion, which is, in my view, is very important. And some of the views which Brother QMAR and Brother KULKARNİ has expressed, I'm quite impressed with that. Evvela katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti Sayit abi. Şerif Ali abiye teşekkürlerini iletiyor. KUMAR abi ve KULKARNİ abinin dediklerinin de önemini ifade etti. First of all, let me introduce myself. I'm a petroleum geophysicist, and I have been in this field for about 50 years now. I'm retired, but I was introduced to some of our Turkish friends who are somehow related with the Hizmet movement back in 2012 and 2013 in Houston. There is a Turkish center, Turquoise Center, where they used to have various functions and dialogues. İlk önce kendimi tanıtmak isterim. Ben petroleum geofizisist, yani petrol geofizikçisiyim. Emekli oldum. Burada ilk 2002-2012 Houston'da Türk arkadaşlarla hizmeti tanıdım. Burada Türk merkezi var, Turquoise diye. Onlarla tanıştım. Since then, I have met many of our Turkish friends, and I was impressed with their humility and friendliness and understanding other person's point of view. And I was quite impressed with that. And in 2014, I had an opportunity to visit various institutions which were being run by Hizmet movement in Turkey. And I was quite impressed with the efforts which all these volunteers which have been doing in order to bring the message of Mr. Gulen practically to the grassroots level, where education, understanding, and meeting with other religions and other faiths and different point of views, I was quite impressed. Since then, I have been reading Mr. Gulen's life history and many other papers which have been written. And I didn't have an opportunity to meet with Mr. Gulen, but what I have seen are the fruits of Mr. Gulen's efforts and his movement and his thought. And that is what impressed me. I had an opportunity to travel with Brother Sharif Ali
to Kansas City. And I really saw the fruits of Mr. Gulen's movement in Kansas City. Bu hizmetle tanıştıktan sonra çok sayıda Türk'le tanışma imkanım oldu. Özellikle onların tevazu ve dostane yaklaşımları beni çok etkiledi. Başkalarını anlama kabiliyeti, empatileri çok yüksek insanlar bunlar idiler. Hizmetin müesseselerini de Türkiye'de ziyaret etme imkanım oldu. Gönüllülerin, Hoca Efendi'nin mesajını yayma gayretlerinin samimane gayretlerini görmek beni çok etkiledi. Bundan sonra burada müesseseleri ve bu gönüllülerin samimi gayretlerini gördükten sonra Gülen'in hayatı ve eserlerini incelemeye başladım. Kendisiyle görüşme imkanım olmadı. Fakat eserlerini, gayretinin meyvelerini görmek onu bana farklı yönleriyle tanıma imkanı sağladı. Şerif Ali abiyle birlikte Kansas City'deki ziyaretimizde orada bu gönüllülerin diyaloğu uygulaması açısından benim için çok önemli oldu. This particular visit in Kansas City was basically to meet with some of our Turkish friends in Kansas City who have been uprooted from different cities because of the conditions in Turkey, and basically to give them some of the experiences which I had in my life and present them so that they could get some kind of encouragement. But at the end of all these meetings, one evening, our host, Mr. Benjamin, he took us to a lady who is like about, I would say, old lady, about 80 years old, perhaps, Dolores. And he introduced us with that lady, and you saw that picture of that lady, Dolores, in one of the pictures which was displayed there. She was basically she used to visit that small Turkish center in Kansas City during the Eid celebrations or some other celebrations. And that's where Benjamin's family got introduced to her. But this old lady didn't have any children or friends or nobody to take care of her. She lived in a very small apartment, one-room apartment. And so she explained to me when we visited her that she was basically fell down and broke her hip. And she was helpless. She was hospitalized for several months. After the hospitalization, since she didn't have any family, Benjamin's family took her in their home and took care of that person or old lady for 6 months in their home. This kind of sacrifice and service cannot be given without changing the heart of any human being from selfishness to selflessness. And that is what I saw in that particular situation. And that's what Hizmet movement has done to their volunteers. They changed the hearts from selfishness to selflessness. Evet, Kansas şehrinde bu arkadaşlarla beraber Türkiye'deki durumları farklı kesimlere ulaştırabilmek için düzenlenen aktiviteye katıldım. Bu görüşmenin sonunda ev sahibimiz Mr. Benjamin bizi yaşlı bir hanımefendiye götürdü. Dolores Hanım, Benjamin'in önceden katıldığı yemekli aktivitelerde tanışmışlar. Dolores Hanım küçük bir evde yaşıyordu. Bu küçük evde kendi başına yaşarken düşmesiyle beraber çektiği sağlık sıkıntıları ciddi bir dönüm noktası oluyor. Ve bizim arkadaşlarımız Dolores hanımefendiye 6 ay kendi evinde
yardım ediyorlar, destek oluyorlar. Burada insanların kendilerinin hayatlarında en önemli nokta olmasından başkaları için yaşamaya, İsar hasletine ciddi bir geçiş örneği olmuş oluyor. 6 ay boyunca yaşlı teyzemize kendi evinde hizmet etme, ona destek verme, İsar hasletinin çok güzel bir örneği olarak sergileniyor. After getting well, Dolores was basically brought back in her own apartment. That's where we met. But later on, I heard from Brother Benjamin that again she fell down and she broke, she got sick. So they basically took her home. Until she died last year, they were taking care of her. And this kind of service, I really salute the family of Brother Benjamin, that they have come to this point that for the human being who is not related to them, she was not a Muslim, she was neither a Buddhist nor Christian. I don't know what religion she believed in that, but what they saw was this is a human being who needs help, and they offered that help to them until she died. And that's where I really salute to Benjamin's family and their feeling towards the humanity. Evet, ben Benjamin dedim de bu Bünyamin abi olsa gerek diye düşünüyorum. Bu Dolores hanımefendi ciddi bir bakımla iyileştikten sonra tekrar kendi evine geçiyor. Orada tekrar bir sağlık problemi yaşıyor, düşüyor, tekrar hastalanıyor. Arkadaşlarımız hemen yine yardımına koşuyorlar, evlerine alıyorlar, bakıyorlar, bakımını, görümünü sağladıktan sonra Dolores hanımefendi iyileşse de geçen sene vefat ediyor. Bünyamin Beyler hangi dinde olursa olsun yardıma ihtiyaç duyan bir hanımefendiye son derece iyi niyet ve gayretle ellerinden gelen her türlü imkanı seferber ederek destek olmaları hizmetin bu İsar hasletine çok ciddi bir delil teşkil ediyor. So just to give you this example of the fruits of the Hizmet movement and the teachings of Mr. Gulen for years and years, this is what the fruit of Hizmet movement is. That's what I saw there. In addition to other brothers which I have met, and especially, let me give one example of Brother Şerif Ali as well. During that trip, in the morning, we are staying in a hotel, and in the morning we were invited for breakfast. And as we were traveling, during that night where we were staying, there was quite a storm and rain and a lot of wind and all that. So during the travel from the hotel to our host's house, our host, Benjamin, basically was driving, and Brother Şerif Ali was sitting next to him, and I was in the back seat. And there was a big tree branch had fallen on the street. Many cars were kind of bypassing that. But Brother Şerif Ali asked Benjamin to stop the car. Both of them got out of the car and took that big branch away from that street. And that it's not done just by anybody else, because I have seen many cars bypass that. But this is what the teaching of service to humanity means, that you basically implement what you hear and what you learn. Evet, bu örnek başkaları için yaşayan bir ailede Hoca Efendi'nin Gülen hareketinin çok farklı meyvelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun gibi örnekler çok. Başka bir örnek vermek isterim. Şerif Ali abiyle beraber yine Bünyamin Bey'in kullandığı bir arabada kahvaltıya giderken yolda aniden bir ağaçtan çok büyük bir dalın yola düştüğüne şehadet ettik. Birçok araba bunu
önemsemeden geçip gittiler. Fakat kazaya sebebiyet verebilecek böyle bir dalı hemen Şerif Ali abiyle beraber Bünyamin Bey arabayı kenara çekip yola düşen ağacı tutup kaldırdılar. Bu belki toplum için, herkes için çok faydalı olabilecek bir hareketle beraber yine başkaları için yaşamaya güzel bir örnek. Coming back to the dialogue, I think Brother QMAR AGHA and Brother KULKARNİ has already spoken about the importance of that dialogue. I do agree with that. And I want to give an example of what an opening and a dialogue and giving the information to the other people who are not in the same frame of mind as you are. Let me give you an example. When 9/11 happened, I was the president of Islamic Society of Greater Houston at that time, which Islamic Society of Greater Houston is a Islamic organization here in Houston, which basically manages about 20 to 25 mosques. And it's a major organization. When 9/11 happened, the whole world was looking at Muslims as we were all culprits. And before that, you know, our masajid basically were open, although open, but no non-religious, non-Muslims were ever showed up there. So during that process, when this happened, when the whole world is looking at Muslims as the culprits and who have done this crime, we opened up our mosques for dialogues, and we basically invited churches and the synagogues and temples, people to come to mosque and listen and visit us. And that basically created an environment in Houston for the understanding towards Muslims and Islam. From that perspective, when I look back, I think that in Houston, there were very few incidences of any kind of crimes against Muslims. And that is, I think, one of the reasons why we opened up the dialogue. So this example I gave because we are talking about dialogue, and QMAR AGHA talked about the interfaith dialogue in India. I'm sure there will be some benefits if they continue these dialogue in India, and especially you know, the thinkers like SUDHEENDRA, KULKARNİ are there in India who are basically understanding the situation in India where the bigotry and is so causing the lots of communities in India to go through the problems as they are going through. And I agree that the world peace does need dialogue, whether it is through between India, Pakistan, or China, or US or China, not only at the international level, dialogue is very important at the intercommunal level, local levels. And that is what Hizmet is providing here in Houston and in other cities. Diyalog konusuna dönersek, QMAR abi ve KULKARNİ abi farklı yönleriyle mevzuları ele aldılar. Onlara destek vermekle beraber hizmetin ve diyalog uygulayıcılarının başka türlü düşünen insanlara açık olmasıyla alakalı da bir örnek vermek isterim. 9 Eylül, 11 Eylül olaylarında ben Islamic Society of Greater Houston'un başındaydım. Yani Houston bölgesi
İslam komünitesinin başındaydım. O aralar tabii çok ciddi bir dönüşüm oldu. Müslümanlar bir anda suçlu durumuna, bu büyük suçun zanlısı durumuna düştüler. Parmaklar onları işaret ederken Müslümanlar olarak bir şey yapmak zorunda olduğumuzu hissettik. Ve o zaman Islamic Society of Greater Houston'un lideri olarak camileri açma teklifimiz oldu. Kiliselere, ondan sonra tapınaklara, farklı dinlerin temsilcilerine camilerimizin kapılarını açtık. Diyaloğa onlarla geçtik. Ve çok ciddi bir ilgi oldu. İnsanlar geldiler camilerimize, bizimle ilişkiye geçtiler. Bu mevzuyla alakalı oluşan istifhamlarını, sorularını yönelttiler. Ve bu beraberlik bir anlayış ortamı oluşturdu. Bundan sonra Houston'da Rabbe şükürler olsun ki ciddi bir nefret veya Müslümanlara bir saldırı eylemi olmadı. Tabii ki bunun çok farklı sebepleri olabilir. Fakat bu yaptığımız diyalog çalışmalarının Müslümanların cami kapılarını açmasıyla beraber çok farklı din temsilcileriyle ilişkiye geçmelerinin de etkisi olduğunu düşünüyorum. KULKARNİ abi ve KUMAR abinin Hindistan'daki problemleri iyi bilmelerinden ötürü oradaki olaylarla alakalı olarak da buna benzer tekliflerini bu şekilde değerlendirip ciddiye almak gerektiğini düşünüyorum. Continuing about the importance of the dialogue, I got introduced to QMAR AGHA in India and SUDHEENDRA KULKARNİ in India. I'm really impressed with their thoughts, and I would like to be in touch with them somehow, you know, not during this dialogue process, but in touch through emails, because I'm impressed with their thoughts and SUDHEENDRA's thoughts as well. And just to give him my background, I am from India, South India, Hyderabad, Deccan. And I grew up in a society where Hindus and Muslims and Christians and Sikhs, they live together with as if one community, one family. This was before 1947, I'm talking about, and after the partition. I had many Hindu friends when I was growing up. We played together, we understood each other, we celebrated each other's Eids and Diwali and Dasera. We basically were together in all those functions. But what is happening in India, and Brother SUDHEENDRA KULKARNİ spoke about it, and I really salute him, because I have heard news that those people who are speaking, like Brother SUDHEENDRA KULKARNİ is speaking, they are being victimized. So I salute him for that he is a voice of fresh air in a society where there is so much difficult situation is going through. And I pray that what people like Brother KULKARNİ is doing basically makes that situation better for India, and also between India and Pakistan and China and India. So with all these thoughts, I would like to thank you very much, Brother Sharif Ali, for organizing this and inviting me. And thank you very much for Brother BEHZAT FATMİ for doing all the technology, and QMAR AGHA and KULKARNİ. Thank you very much for exchanging our thoughts. And I'm really impressed with that. And I think I have taken too much time. So with this, my prayers are that the difficulties which our Turkish brothers are going through at this time in Turkey, may Allah subhanahu wa ta'ala relieve them of these difficulties and give them peace and happiness in their life, and give them health and prosperity.
Diyaloğun önemine devam etmek gerekirse, özellikle KUMAR AGHA ve KULKARNİ abilerin ifade ettikleri fikirlerden ben çok etkilendim. Onlarla beraber olmak ve düşüncelerinden istifade etmek isterim. İnşallah imkan olur, bağlantıya geçersem bu mevzuları onlarla konuşmak arzu ederim. Şunu ifade etmek istiyorum. Ben Güney Hindistan'da neşet ettim. 1947 öncesinden bahsediyorum, ayrılmadan hemen sonra. Yaşadığımız mahallede Müslümanlarla Hindular hep bir aradaydılar. Dosttular, arkadaştılar, kardeştiler, beraber yaşarlardı. Diwali'yi veya bayramları hep beraber kutlardık. Birbirimizin içinde birbirimizin bayramlarını mutlulukla beraberce yaşardık. Fakat günler değişti, çok farklılaştı. Şu anda işte KULKARNİ abinin, KUMAR abinin içinde bulunduğu durumlarda Hindistan'daki hadiseleri görüyoruz. Şu anda ciddi bir farklı, zor, engellerle dolu bir hayat var. Ayrışmalar, çatışmalar dikkat çekiyor. Ve bunun için çalışan, bu sıkıntıları bizzat gören KULKARNİ abiye, KUMAR abiye inşallah ben de beraberliklerimde bir şeyler demek, onlardan istifade etmek isterim. Bu birlikteliği başlattığı, bizi bir araya getirdiği için Şerif Ali abiye teşekkürlerimi sunmak isterim. BEHZAT FATMİ'ye teknik yönlerden ve diğer gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Fikirleri için KUMAR abi ve KULKARNİ abilere müteşekkirim. Dualarım sizinle. Türkiye inşallah bu sıkıntılarından kurtulacaktır. Allah'ın izni, inayetiyle gayretlerimize devam edip inşallah sıkıntıların da geçtiği günleri göreceğiz diye ümit ediyorum. May Allah give you the health. Thank you for joining us. These are our Turkish brothers, of course, including our brother from India, that is BEHZAT, KUMAR abi, KULKARNİ, and including you also. And you can say something, some word to our brother from all over the world, our Turkish brother, that is senior brother, young brother. Yes, Nilüfer abla. Nilüfer abla Houston'da Seyit abiyle beraber. Tabii 3 oğlanın annesi. Aynı zamanda kendisi eğitimci. Özel okulu var. Çok mükemmel bir özel okulu var. Her geleni oraya götürür. Gayretli, samimi. Bizim ablamız Nilüfer abla. Yes, Nilüfer abla. This is your turn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all of you. My brothers and sisters all over the world. Thank you for giving me the opportunity to join you. Saeed had told me that you're going to have this conference, and as you know, I have had an emergency back surgery. So I am, of course, not as active as I used to be. I'm slowly recovering, and I will appreciate your prayers for me to get better soon, inshallah. And I walked in a few minutes ago, and Saeed was talking about the Hizmet movement. All I have to say is that, I guess 2 or 3 generations ago, from my mother's side of the family, they come from Turkey. And so I was always very, affiliated, close. I felt very close to Turkish people, knowing that my great-great-grandfather had migrated, from Turkey all the way, to India. And then, of course, my parents then migrated to Pakistan. And then I came here as a teenager to US, and this has been my home ever since. I went to Turkey with, Saeed and our brothers, Brother Duan, Brother Onur, and met many Turkish families. And it was as if I'm meeting my own family, my own people. The kindness, the hospitality, and the love that they showed all of us was something that I will never forget. And may
God Almighty, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala bless them always for their kindness and love. Because we were strangers for them. They had never seen us. But they welcomed us in their homes as if we are their family. And that really, Islam teaches us that growing up, reading the Quran, reading the Hadith. But the Hizmat movement has put that into practice. We read a lot, but not many people practice it. But they practice it. Not only in Turkey, but here in Houston. Brother Hamza and his wife Uzlam have been especially very close to us because they have, I mean, we are just like really brothers and sisters. And then other families in the Turquoise Center that we have met over the years. And we see the goodness that they spread. And, you know, faith, we were talking about, I heard Said talk about dialogue. Faith is very personal. It's a choice. God has given each one of us a choice to choose our faith. But humanity is for everyone, regardless of the faith. A person can choose to practice what he or she believes, but we as human beings, it is our duty and it is incumbent on us to be there for each other. And that's what I saw the members, the brothers and sisters of the Hizmat movement practice. So, I mean, I'm very indebted to them that they brought, you know, what I had learned in books and growing up, I saw that in practice. Assalamu alaikum. One of my friends have come to see me. NİLÜFER abla ilk önce herkese selamlarını iletti. Yakın bir zamanda acil bir bel ameliyatı olduğunu ifade etti. Yavaş yavaş iyileşiyor. Eskisi kadar aktif değilim. Dualarınızı talep ediyorum. Geçmişimle alakalı bir bilgi vermek istedim dedi. 2-3 nesil önce ailem Türkiye'den gelmiş. O yüzden Türklere hep yakınlık hissettik. Atalarım Türkiye'den geldikleri için Hindistan'a öyle bir yakınlığımız oldu. Tabii kader bizi ilk önce ayrılmayla beraber Pakistan'a hicret etmeye yönlendirdi. Ondan sonra delikanlıyken Amerika'ya gelip yerleştim. Burada hizmeti tanımak nasip oldu. Doğan ve Onur Beylerle beraberliklerimiz, onların yakınlığı, kibarlığı, sıcaklığı hizmetteki insanlarla bizi bir aile gibi yaptı. Onların yaklaşımları insanları farklı hissettirmiyordu. Kendilerinden, kendi ailelerinden biri gibi onlarla beraber olduk. Esasında bunu İslam emreder. İslam insanlara insan olarak sıcaklıkla, kibarlıkla, yakınlıkla davranmayı emretse de bunu bu şekilde uygulayan bir cemaatin varlığı gerçekten çok büyük ve önemli bir şey. Burada Hamza ve eşi Özlem, Hamza Bey ve eşi Özlem Hanım'la da çok yakınız. Onlarla beraber farklı aktivitelerde aile gibi olduk. Burada bir noktaya parmak basmak istiyorum. İnsanlar bu dünyada farklı geçmiş, farklı din ve farklı anlayışlardan olabilir. Din insanlara özel, kendilerine ait bir özelliktir. Fakat insan olma itibariyle herkes insanlık özelliğini paylaşır. Herkes insandır ve bu özelliğiyle beraber diğerleriyle bir araya gelir. İşte bundan dolayı bizi kendi ailesinden ayırmayan, insanlığını çok ileri safhada başkalarına yakınlıkla, dostlukla uygulayan hizmet insanları bizim için, İslam için çok önemli bir misyonu ifade ediyorlar. Herkese teşekkür ediyorum böyle bir birlikteliği oluşturdukları için. Kam Fasal Yuhirmi BEHZAT yanında bir kardeşimiz de daha geldi. Bombay'da diyaloğun başında olan kardeşimiz. BEHZAT Yeni Delhi'de. Kam Fasal doktorasını yapmış İslam ilimlerde. Herhalde
Eser mezunuydu. Arapçası da var. Kamar abiyle üçü birlikte gelmişlerdi. Bu Kaan abi gördüğünüz gibi. Daha sonra tabii sabah derse katıldı Kaan abi. Türkçe bilmediği için BEHZAT gibi. Herkes BEHZAT abi kadar tabii zeki değil. Efendim. Ama onun gibi eseri bitiren Arapça bilen Kırgızistan'dan kardeşimiz Nurullah kardeşimizin yanına oturttuk Kaan abiyi. Türkçe konuşulduğu zaman onları tercüme etti ama Arapçanın hepsini tabii anlıyor zaten. Ve böylece derse de katılmış oldu Kaan abi gördüğünüz gibi oradaki derse. Bu da dünyanın değişik yerlerinden gelen misafirler var. BEHZAT abinin yanındaki İbrahim abimiz Tanzanya'daki okulların genel müdürü. Kamar abinin yanındaki iki misafir Bangladeş'ten. Bunlar da yine Atlanta'da yaşıyorlar. Oralılar. Efendim. Burada da yine Belçika'dan, Arnavutluk'tan misafirler var. Onların hepsiyle de böyle gelince tanışmış oluyorlar. Kaan abi, ben şununla bitireyim, sonra Kaan abiyi bulursak çağırırız. Gördüğünüz gibi bunlar kısaca diyaloğun farklı bir yönü. Efendim çok değişik güzellikleri, özellikleri olduğunu gösteren örnekler şimdiye kadar dinlediğimiz abilerimizden, kardeşlerimizden, ablamızdan dinlediğimiz. Bu el insanı cennet bahçelerine de götürebilir, çiyan yuvalarına da şansın açık ola diyor. Bu da bize düşen bu. Bir çiçek için dahi çöllerde kanallar açacak, meydana getirecek. Onun imdadına koşacağız. Zira biliyoruz ki bu çiçekler bir gün mutlaka bu kumistanı cennetlere çevireceklerdir. In this scene, it says that this is our duty to take water to any flower inside this deserts to help it grow. And this is our duty to make it this because we know that these flowers will make a paradise out of this desert one day. Şöyle söylemek istiyorum. Ben 2012 yılında Türkiye'ye gittim. Türkiye'ye gitmeden önce hizmetle ilgili pek fazla bir şey bilmiyordum. Yani 2012 yılında üniversitemi bitirdim ve üniversitenin son yılında bir abiyle tanışmıştım. Fakat sadece yani bir güzel insan olarak tanıdım kendisini. Şu an Amerika'da. Nerede? Delhi'de abi bizim üniversiteye gelmişti. O şekilde bir tanıştık. Yani öyle güzel bir insan, gerçekten samimi biri olduğunu düşündüm ve onunla öyle tanıştım. Yavaş yavaş biraz daha görüşmeye başladık. Sonra Türkiye'de böyle bir Türkçe kursu öğrenme fırsatı olduğunu söyledi bana. Ben de çünkü Orta Doğu ilgim vardı. Ben o bölgenin bir dilini öğrenmek istiyordum. Ki o bölgeyi daha iyi anlayalım bir gazeteci olarak. Ben o zaman Hindistan'daki farklı gazetelerde yazılar yazıyordum. Şimdi öyle bir güzel bir fırsat düşünerek bu atladım ve Türkiye'ye gittim. Orada yavaş yavaş hizmeti tanımaya başladım, öğrenmeye başladım ve o zamandan beri artık hizmetteyim elhamdülillah. Allah yolumuzdan ayırmasın. Amin. Ve hizmette benim gözümden, benim perspektifimden en önemli şey ben bir Hindistanlı olarak, bir Hindistanlı Müslüman olarak şunu gördüm. Hindistan'da Müslüman aileler genelde ya kendi çocuklarına eğer dini bir Müslüman olarak yetiştirmek istiyorlarsa ona bir medreseye gönderirler. Yani işte klasik medreselere gönderirler. İşte orada iyi bir Müslüman olacaksın derler ve o şekilde yetiştirirler. Ya da başka aileler var. Onlar da işte bu dünyada başarılı olmasını istiyorum benim çocuğum der. O da işte normal, modern üniversiteye İngilizce eğitim veren okullara kendi çocuklarına gönderirler. Ve o zaman da o çocuklar da dinden uzak olurlar. Yani namaz kılmayı bile zaman masrafı olarak görürler. Yani o çocuklar da öyle görür, o aileler de kendi
namaz kılmayı, Kur'an okumayı da zaman masrafı olarak görürler. Diğer taraftan da işte o medreseye giden çocuklarda dünyanın herhangi bir şeyinden haberdar değiller. Yani işte normal matematik bilmiyorlar, fizik bilmiyorlar ve işte sadece Kur'an ve hadisten dinin şey olduğunu, yani sadece orada kısıtlı olduğunu düşünürler. Ve maalesef ikisi de üç, yani hiçbir denge yok. Fakat hizmette ben şunu gördüm, iyi bir Müslüman olarak sen bir doktor da olabilirsin. Yani bunun en iyi örneği Şerif Ali abi kendisidir. Yani doktor olabilirsin, bir gazeteci olabilirsin. Yani sabah Kur'an'la günün başlayıp bir yani avukatlık yapabilirsin, başka gazetecilik yapabilirsin, başka şeyler yapabilirsin. Yani her şey dünyada da her başarılı olabilirsin, ahirette de başarılı olabilirsin. Bunu bana, yani şahsi olarak söylüyorum, bana bunu hizmet öğretti. Ve hizmetin tüm çabalar buna yönelik olduğunu gördüm. Ve bu şekilde yani benim ailem de, benim babam da bundan dolayı hizmeti en çok seviyor. Yani babam, çünkü buradaki medreselerin, klasik medreselerin onların da çok sıkıntılı bir yer olduğunu biliyorlar. Yani işte sıkıntılı demesem de yani çok kısıtlı imkanlar var orada. Oradan mezun olup çok iyi yerlere gidemiyorsunuz. Babam ondan dolayı beni öyle yerlerden de uzak tutmaya çalışıyordu. Fakat dinden uzak tutmaya çalışmıyordu. Sadece öyle merkezlerden uzak tutmaya çalışıyordu. Öyle insanlardan uzak tutmaya çalışıyordu. Fakat yani ikisini de dengeleyecek bir yapı, bir örgüt yoktu yani. Babam da bilmiyor. Fakat hizmetle beraber o da bunu gördü, ben de gördüm. Ve şu an elhamdülillah ailecek hizmeti çok seviyoruz. Ben artık hizmetin bir parçasıyım. İnşallah hayatımın sonuna kadar öyle olacak. Evet, ben Gökhan Dorum, Denizliliyim aslen. Konya'da neşet ettim. Babam bir profesördü, Şerif Ali abinin arkadaşıydı. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Babamın da teşviki, Allah rahmet eylesin, kendisi vefat etti. İle hizmetle tanışmış oldum. Babam yönlendirmişti. Optoelektronik mühendisliği mezunuyum. Ondan sonra Tayland'a gittim. Tayland'da kaldım 3 sene. Tayland'dan sonra Singapur'a geçtim. Singapur'da 20 sene kadar kaldım. Bu arada Güneydoğu Asya çalışmalarında master ve konfig resolution'da çalışmalar yaptım. Orada en son Singapur'dan işte bu baskılar sebebiyle ayrılmak durumunda Tucson'a geldim. Tucson, Arizona'dayım. Sema Foundation'ımızda arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Hatta şu anda bir convention'ımız var Şerif Ali abi. Bütün bu Batı bölgesini toparladık. Beraber bir organizasyonla hizmet imkanlarını, diyalog imkanlarını değerlendiriyoruz hep beraber. Evet. Abilerden dua istiyoruz. Çok güzel. Cenab-ı Hak muvaffak etsin. Hizmetin prensipleri, değerler, temel değerler gerçekten çok önemli. Hem Müslümanlar için hem de genel olarak bu dünya için, yani sadece Müslümanlar için değil, hizmet hareketi dünyadaki tüm toplumlara hitap ediyor. Sunacağı birçok şey var. O işte temelde o prensipleri devam ettirmesi çok önemli. Ve işte biz zamanla her şey değişiyor. Yani hizmette 1960'lı yıllarında başladı ve artık biz 21. yüzyılındayız. Farklı bir zamanda yaşıyoruz. Ve Hoca Efendi ile başladı. Allah Hoca Efendi'ye uzun ömürler versin ama biliyoruz ki o da bir insan. Bir gün bizimle beraber olmayacak. Hoca Efendi'den sonra da Hoca Efendi'nin oluşturduğu prensipleri, bize gösterdiği örnekler üzerinde devam etmemiz çok önemli. Ve zamanın şartıyla da bazı şeyleri değiştirmek ya da yani coğrafyanın şartları ile de uygun hareket etmemiz çok önemli. Yani biz artık Türkiye hizmet hareketi, yani bu süreçten önce Türkiye'de daha çok iyiydi. Şimdi Batı dünyasında daha fazla demokratik dünyada yaşıyoruz. Ve işte her yerde
her yerin bizim nasıl dünyaya sunacağımız çok şey var. Oralardan öğreneceğimiz de çok şey var. Bunları biz biliyoruz. Biz kitapta Hoca Efendi'nin derslerinde, konuşmalarından öğreniyoruz. Fakat onu aynı şekilde her zaman şimdi olduğu gibi ileride de pratiğe dökmek çok önemli. Ben şöyle kendi çapımdan bir şey ifade etmem gerekirse, Tayland'da, Singapur'da, Malezya'da, Endonezya'da uzun yıllar bulunmuş bir insan olarak, sonra da Amerika'ya gelmiş birisi olarak, İslam'ın değişik coğrafyalarda nasıl bir dönüşüm geçirdiğini görmüş oldum. İslam esasında istenmeyecek bir şekilde anlayışsızlığa, katılığa doğru yol alıyor gibi görünüyor. Esasında bu bütün dünyaya umut olabilecek bir ışığın karartılması sonucunu doğurabilir. Allah'a şükürler olsun ki Allah hizmete böyle bir misyon yüklemiş. Biz kendi adımıza esasında bir şeyler yapmaya çalışırken bütün dünyaya da bir ışık, bir ümit sunuyoruz. Burada İslam'ın biraz önceki abilerimizden, ablalarımızdan, Nilüfer abla da dahil nasıl yaşanması gerektiğini temsille ifade eden bir akım bu. Hizmetten beklenen Allah'ın izni ve inayetiyle sadece Müslümanların arasında değil, bütün insanlığın arasında bir arkadaşlık, dostluk, anlayış, diyalog havası oluşturarak barışa, mutluluğa doğru bir yol açmak, bir köprü kurmak. İnşallah bu belki kötü yanları olabilir. Bütün kardeşlerimizin Türkiye'den cebren bütün dünyaya yayılmalarına vesile olabilir. Kötü yanları müstesna, bütün dünyaya açılmaya ve bu güzel insanları bütün dünyanın tanımasına vesile olduğu için İnşallah bütün dünyanın barışa olan bu umudunu arttıracaktır diye ümit ediyorum. Vakit karardıkça, hava böyle zifiri karanlığa doğru gittikçe inşallah sabah daha da yakındır. İnşallah bütün dünyadan böyle bir güzellik, umut ve barış bekliyoruz hizmet ediyor. Bu mübarek gece inşallah hizmetimiz adına, sıkıntılar olan kardeşlerimiz adına, hepsinin adına İnşallah bir mahreç fereç olur. Başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatleriyle inşallah bütün kardeşlerimiz malum sıkıntılardan kurtulurlar. Ama iki tane güzel kardeşimiz bize sizin sorunuzla birlikte Nevzat abinin her zaman dediği bu gençler aramızda nasıl olacak, kız kardeşlerimiz, ablalarımız nasıl olacak, bunlarla ilgili çok güzel iki tane mesaj vermiş oldular her yönüyle ve ümit verdiler bize. Allah razı olsun.